Sufi irfanına göre tüm yaratılış, ilahi perdelerin kaldırılmasının bir oyunudur. Sufi psikolojisi bir psikokozmoloridir. Dünyanın bir dil olarak belirdiği bu tasavvur, iç dünyanın şifrelerini çözerken, dış dünyanın şifre çözümünden yararlanır. Sufi psikolojisiyle kozmoloji arasında yakın bağ insana varoluşun kozmik boyutlarını anlama fırsatı verir. Üstad Hüseyin Nasr bu konuda şöyle der: kozmik irtibat, sişenin içsel yapısını nesnelleştirir ve böylece ruhu kendi düğümlerinden kurtarır, onun karanlık bölgelerini aydınlatır. Ruhun kendi merkezine doğru yolculuğunda, yolcu, manevi yola döşeli tuzakları, yanılsamadan görür ve önlemini alır. İnfemo ya düşüşle ruh, ölümcül ve karanlık derinliklerde kayıp unsurları yeniden bulur. Bu keşif, cennet yükselebilmek için gereklidir. Ölmeden evvel ölün öğüdü, insanı arzular tutsaklığından kurtarıp manevi dünyada yeniden dirilmeye çağırır. Geleneksel psiko-ovi iki temel boyutta işlev gösterir: nefsi ve modalitelerini varoluş katları hiyerarşisine yerleştiren bir kozmoloji ve manevi hedefe yönelik bir etik kozmoloji, bir anlamda nefsi çerçeveler, manevi ahlak ise nefsin derinliklerine iner. Kainat kişinin kendi farkındalığını arttıran ve nihai benliğe ulaşma yolunda kişinin elinden tutan bir yardımcıdır. Bu yönüyle tasavvuf, insanla alem arasındaki savaşın düğümünü çözme, insanı alem içinde huzursuz eden derin sebepleri bulduktan sonra, onu bir iç muhasebe ve murakabe, kontrol ile yavaş yavaş bu sebeplerden uzaklaştırma, ona kendi iç hakikatini buldurma, başka bir tabirle, onu alemden ayrıldıktan sonra, uruç, tekrar döndürme, nüzul, yoludur. Sufilere göre insan bir alemki sagirdir, mikrokozmostur, zübdeki alemdir. Akıl bizi gizli güçlerimizi gerçekleşmeye yönlendirir, hayatın temel amacını belirlememize yardım eder, ancak varoluşsal sorunumuzu tek başına çözemez. Bu anlamda entellekt ve gerçek benlik, akıl ve sezgi, ben ve ben olmayan arasında bir zıtlık vardır. Bir farkındalık durumuna eriştiğimiz zaman, sezgisel olarak biliriz ki olduğumuz şey, olabileceğimiz şey değildir. Daha derin bir güvenlik alanının varlığına dair fikirlerimiz vardır, ancak bildik örtüler bizi oraya ulaşmaktan alıkoyar. Günübirlik toplumsal hayattan beslenen bir ego, içsel sesi kolaylıkla boğup evrensel bir benliğin gelişimini kitleyebilir. İşte bu aşamada Sufilerin mesleği gerçek benliğe ulaşma, insanış kamil olma yolculuğundan ibarettir. Bu yoldan alıkoyan zihinsel bloklar, engeller ve örtüler aşıldığında, kişi kainatın aynası olacaktır. Psikokosmolori, tarih süreci içinde psikoloji, çerçevesi içinde tasavvuf, kadim bir simya geleneği, bir yeniden doğuş, kişinin doğallığını yeniden kazanması, otomasyon bir çıkıştır. Yani çok gerçekli bir dünyada mutlak gerçeğin hakikatin, kişinin kendi içinde bir kazı işlemiyle açığa çıkarılmasıdır. İnsan, en güzel bir biçimde yaratılmıştır, ahsenki takvim. Ancak daha sonra ilahi prototipinden, ilk örnek, ayrıldı ve uzaklaştı, aşağıların aşağısı, esfeles safilin, oldu. İnsan bu bakımdan içinde hem bir mükemmellik ilkesi barındırır, hem de kopuşla birlikte başlayabilecek bir bozulma. Sufiler, tüm tarihsel değişim ve dönüşümlere karşın insan tabiatının bu iki nokta arasında bir sarkaç gibi salındığını düşünürler. İnsan ebedi olanı, ölümsüzlüğü arar. Kendisini aşmak, mükemmele doğru değişmek, dönüşmek ister. İnsan bu gerilim hattında bulunduğu, yani bu dünyada yaşadığı, ancak yine de onu aşmak istediği için bir arayışa koyulur. Yolcunun iki ödevi vardır. Bir, şimdiki durumun erimesi, yok edilmesi, fena; iki, yeniden bütünleşme, beka. Bilinen benlik fenafillah süreciyle feshedilir ve beka ile kozmik benliğe yeniden doğulur. Fena entellekten benden kurtuluş,
beka, ben olma süreci, ne varlığın saklı yanlarına bir ışık tutma halidir. Yani, bu durum ontogenesis ile transmutasyonun araştırılması ile mümkündür, salt meditasyon ile bu noktaya ulaşılmaz. Pratik anlamıyla bilinci kurgu, yalan ve idollerden, kalbi hırs, arzu, kıskançlık, öfkeden temizlemektir. Ancak eğer Sufi, Tanrı'dan bu değişim süreci için umudunu kesmez ve kendisini tamamıyla ona terk etmezse, tüm uğraşların pek değeri yoktur. Muhammed Siyav'ı şöyle demiştir: eğer Tanrı'ya gerektiği kadar güveniniz varsa o sizi besler, tıpkı sabahlan aç çıkan ve akşamları doymuş dönen kuşları beslediği gibi. Bu inançlı kendini terk ediş, tevekkül, Sufi'nin kalbinde doğan korkuları, Tanrı enem affi haline getirebilecek niteliktedir. Bu, inanarak kendini terk ediş insanı tatmin olmaya götürürken, rida, işe, onu Tanrı'ya bağlayan manevi duyguyu paylaştırmakla başlar, sonra, onu daha yüksek bir duyguya, Tanrı aşkı duygusuna yüceltir. Kur'an'da şöyle bir ifade vardır: Allah dilediğine hidayet verir. Dolayısıyla Tanrı inançsız tekamül olmaz. Kabbalistlere göre de ideal insan, içinde Tanrı'nın verdiği niteliklerin seyredebileceği ayna haline gelen Adam Kadmon gibi bir insandır. Muhammed Siyav'ı şöyle bile demiştir: beni görmüş olan Allah'ı görmüş demektir. Hazreti İsa ise baba bende, ben babadayım buyurmuştur. İşte Tan aşkını bilen aşık-ı maşuk, sevile-i seven terimleri içinde ifade edilebilir ve hedef sevilenle bir yakınlık, kurb hali olarak belirlenir. Buna Budizm'de Bhakti yolu denir. Sevgi, muhabbet yoludur. Bir de Budizmin Vayana yolu dediği irfan, marifetullah yolu vardır. Kısaca değinirsek, yola koyulan yolcu arzu nesnesini bilir ve onunla birleşmek, ona kavuşmak için yoğunlaşır. Burada iç sorgulama ve iç gözlem, muhasebe ve murakabe, kişiyi nefs-i emmarenin tuzaklarından koruyucu bir işlev üstlenir. Sürekli bir iç savaş söz konusudur. Bu savaş sanatları bizi doğrudan değiştirir, zihni bilgeliğe yönlendirir ve varoluşun çeşitli katmanlarında yeniden doldurur ve yükseltir. Böylece Sufiler bilincin perdelerini bir kaldırır ve nihai hedefe ulaşırlar, hiçliğe. Bilinç dışının açığa çıkarılmasıyla Sufi bilgiye doğrudan ulaşmış olur. Artan içgörü hayat süreciyle ilgili daha derin bir bilgiyi sağlar. Ardışık bir dizi içgörü, şimşek çakması gibi zihinleri aydınlatır ve görüş mesafesini arttırır. Evrensel güven ortaya çıktığında kafa karışıklığı, düşler ve kuşkular tamamen yok olur. Aydınlanmış olanlar, sezgi ve ilhamın üzerine örten şeyleri, kelime ve düşünceleri bir kenara atarlar. Kalden hal, sözden yaşantıya geçiş gerçekleştiğinde Mevlana, bu durumu şöyle dile getirir: ruh karanlık içindeyse yolunu bulmak için aklın aydınlığına ihtiyaç duyar, fakat ruh aydınlanmazsa kimse aklın kandilini aramaz. Gerek manevi simya, gerek kozmoloji, gerek diğer gizli, okült ilimlere eğilim gösteren sufist düşünürler, herhangi bir şekilde hermetizmden etkilenmişler ve bu etkilenmeyi de eserlerinde yansıtmışlardır. Hermetik kozmoloji doktrinine göre, kosmos, hayatlar ile doludur. Onun içinde cansız olmayan hiçbir şey yoktur. Onun hiçbir parçası asla ölmez. Ancak sadece dönüşüm vardır. İnsan veya hayvanın öldüğünü söylemek hatadır. Onlar sadece çözülme ise, ölüm değil bilakis hayatın yenilenmesidir. Yani daha geniş bir ifadeyle, her kişinin makamı bilgisi ve gönlünün saf ve temiz oluşu miktarıncadır. Her kim vücut denen bu kalıpta iken bilgi ve gönül temizliğini yüksek derecede sağlarsa, mertebesi de o nispette yüksek olur. O kişinin ruhunun reenkarne olacağı yıldız da buna göre tespit olunur. Aksi takdirde her kim ulvi alemin akıl ve nefsleriyle ilişki kuramamışsa,
O kimse hermetik ay yıldızın etkisi altında kalır ki burası cehennemdir, yani ateştir. Her kimin aklı yıldızlarda ise döneceği yer yıldızlar olacaktır. Geriye kalanları buna göre kıyaslayınız. Zira kosmostaki her şey hareket halindedir. Nerede hareket varsa orada hayat vardır. Hayat bir organizmadan diğerine yer değiştirir. Her canlı organizma, vücut, hayati nefs ve ruhtan meydana gelir. Ve üç birleşen parçadan her biri ölümsüzdür. Hennetizme göre kosmosta boşluk dahi yoktur. Tanrı ile çok sıkı bir irtibat vardır. Tanrı ise hareketsiz ve sakindir. Fakat hareket ettirici bir niteliği vardır. Tanrı boşluktan çok öte bir kavramdır. Hennes E. Tot göre Tanrı insanı iki cevherden meydana getirmiştir. Biri ilahi, diğeri ölümlü. İşte Sufi bu ilahi olanı arar. Bu noktada İslam simyası, alemki sagir ile alemki kebirin, insan ile alemin ilişkisine dayanan bir ilmi nefstir. Ana konusu ruh ve amacı ruhun dönüşümü olan manevi simya ile özellikle değişik metallerle uğraşan zanaatkarlar ve lonca esnafının simyası birbirinden ayırt edilmelidir. Manevi simyada amaç, ruhun tekamülünün sağlanması, catarsis, yani saflaşmasıdır. Yani yaşamsal bedenin tine dönüşmesidir. Tine dönüşen insan, beraberinde yaşam erkini de elde eder. Tinselleşmiş olanı tinsel yeteneği olanlar anlayabilir. Buna Sufizmde erenlerin kalp gözü adı verilir. Kalp, erdem sahibi olmakla, tefekkürle ve Tanrı'yı zikretmekle uyanır, keskinleşir. Kalp ilahi bilgi ve aşkın tahtıdır. Gazali şöyle der, kalp parıldayan bir ayna gibidir. Sıkıntılı işler o aynayı bir duman gibi kaplar ve gerçek benliğini göremez olursun. Evrensel gerçeklik yani Tanrı'nın görüntüsüyle arana bir perde iner. Ya da Attar'ın dediği gibi. Senin için kuşların dilini bir saydım. Ey bilgiden yoksun kişi anla bunları. Aşıklar arasında özgür olanlar bu kuşlardır. O kuşlardır, ölüm anından önce kafesten kurtulmuşlardır. Her birinin başka bir şekli ve tasviri vardır. Simurg'dan önce iksiri, ancak tüm kuşların dilini bilen kişi yapabilir.